Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün ses dalgalarına devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci dersteyiz. Bugün bitecek inşallah. Hemen başlayalım. Şimdi öncelikle sesin frekansı denildiğinde arkadaşlar, sesin yüksekliği şeklinde geçiyor. Sesin frekansı, sesin yüksekliği demek. Günlük hayatta kullandığımız işte sesi yükselt terimiyle karıştırmayalım arkadaşlar. Sesi yükseltmek yani günlük hayatımızda kullandığımız karşılığıyla volümü açmak demek. Ama burada sesin yüksekliği arkadaşlar daha yüksek frekanslı ses demek oluyor arkadaşlar. Sesin birim zamandaki titreşim sayısı biliyorsunuz frekansı hertz olarak ifade ediliyordu. Ve sesin frekansı arttığında inceliyor arkadaşlar. Sesin frekansı azaldığında da kalınlaşıyor. Yani daha pes bir ses oluyor. Burada bayanların sesinin frekansının daha yüksek olduğunu yani ses tellerinin saniyede daha fazla titreşim yaptığını söyleyebiliriz arkadaşlar. İnsan kulağı her frekanstaki sesleri duymuyor arkadaşlar. Saniyedeki titreşimi 20 ile 20.000 arasında olan sesleri duyabiliyoruz arkadaşlar. 20'nin altındaki sesler infrasonik sesler diye geçiyor. 20.000'in üzerindekiler de arkadaşlar ultrasonik sesler diye geçiyor. Şimdi arkadaşlar şu animasyona bakalım. Sesin frekansı arttığında dalga şekli nasıl değişiyor bir hatırlamış olalım arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar genlikte yani denge noktasından olan yükseklikte bir değişiklik meydana gelmeyecek. Dalganın sıklığı değişecek. Biliyorsunuz frekans arttığında lambda dalga boyu azalıyordu arkadaşlar. Ve burada play'e bastığımda yani buradaki 440 Hz'ten daha yüksek bir sese çıkacak arkadaşlar. Daha yüksek bir frekansa çıktığında dalga şekli nasıl değişecek? Ses nasıl duyulacak onu bir görelim arkadaşlar. ...880'e çıktı arkadaşlar. Ses 880 Hz'e çıktı. Ve dikkat ederseniz dalgalar öncekine göre daha sık bir hale gelmiş oldu. İsterseniz bir kere daha açayım arkadaşlar. Şöyle bakalım şimdi. Tekrar basıyorum. Şu sıklaşma durumuna bir bakın. Evet. Arkadaşlar biz bir yerde sesi duymuyorsak bunun iki sebebi olabilir. Birincisi arkadaşlar sesin şiddeti çok azdır ve biz bunu algılayamıyoruzdur. Ya da ses bizim kulağımıza uygun frekansta değildir arkadaşlar. Eğer infrasonik bir ses gönderilirse bize doğru yani saniyedeki titreşimi 20 ile 0 yani 0 ile 20 Hz arası bir ses gönderilirse arkadaşlar bizim kulağımız bunu algılamaz arkadaşlar. Fakat fillerin bu sesle haberleştiğini de bilelim. Bizim kulağımızın algıladığı frekans arkadaşlar saniyede 20 ile 20.000 arasıdır. Bu duyulabilir ses işitme aralığı diye geçiyor arkadaşlar. Ultrasonik ses arkadaşlar 20.000'in üzerindeki seslerdir. Bizim kulağımız bunu algılamaz ama bazı canlıların bu sesleri duyabildiğini biliyoruz. Mesela köpekler için bu seste çalışan düdükler var arkadaşlar. Bunu öttürdüğünüzde köpek bunu duyabiliyor, huysuzlanabiliyor arkadaşlar. Ya da yarasaların gönderdiği seslerin ultrasonik sesler olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Ya da yunusların gönderdiği seslerin ultrasonik sesler olduğunu biliyoruz. Ultrasonik sesler arkadaşlar ultrason cihazından hatırlayalım. İnsan vücuduna gönderilerek görüntüleme yapılıyor arkadaşlar. Vücuda giden sesler bir engele çarpıp tekrar geri geliyor ve bu şekilde bir görüntüleme yani yansımayla arkadaşlar bebeğin görüntüsü elde ediliyor. Sesle böyle bir ölçüm yapıldığı için, bir görüntüleme yapıldığı için arkadaşlar bebeğe ya da anneye herhangi bir zararı yoktur. Şu soruya bakalım. KLM ses dalgalarının hızları ve dalga boyları tablodaki gibidir. Buna göre bu ses dalgalarının frekansına göre sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisi gibidir diyor arkadaşlar. Yani frekansını bulalım, hangi aralığa denk geldiğini hesaplamış olalım diyor. Arkadaşlar lambda eşittir V bölü F'ydi biliyorsunuz. Frekansı bulacağız. Şunlar kendi içinde yer değiştirebiliyor. F eşittir V bölü lambda olacak arkadaşlar. Yani hızı lambdaya böleceğiz. İsterseniz şöyle bir yapalım. Ne diyeceğiz? 340'ı 68'e mi böleceğiz? F, K dediğimizde 340 bölü 68. Burada arkadaşlar 34 ve 68 sadeleşiyor. Burada 2 var. Burada 1 var.
Buradan ne geldi arkadaşlar? 10 bölü 2 mi? Yani 5 Hz geldi arkadaşlar. FL'ye baktığımda 350 bölü 3.5. Buradan ne gelecek arkadaşlar? 100 mü? 100 Hz geliyor. FM dediğimizde arkadaşlar 500 bölü 1 bölü 100 mü yapıyor bu? Yani 0,01. Buradan da 500, 2 sıfır daha. Ne kadar yapacak arkadaşlar? 50.000 Hz. Şimdi dikkat edersek burada 5 Hz infrasonik oluyor arkadaşlar. Yani 20'nin altı infrasonik. 20 ile 20.000 arası biliyorsunuz işitme aralığıydı. İşitme aralığı ya da aralığında diyelim. 20.000'in üzeri de arkadaşlar duyamadığımız ses grubuna gidiyor. Bu 50.000 olmuş arkadaşlar. Dolayısıyla ultrasonik ses oluyor arkadaşlar. Buna göre baktığımızda M ultrasonik şöyle, L işitilebilir ses oluyor arkadaşlar. İnfrasonik de K oluyor. Buna göre cevabımız Bursa seçeneği olacak. Arkadaşlar şimdi de bir gitardan, bir bağlamadan gelen sesi analiz etmeye çalışalım. Biliyorsunuz burada mandallar var ve mandalları sıkarak çıkan sesi daha ince hale getiriyoruz arkadaşlar. Yani kuvvet uygulayarak sesin daha ince olmasını sağlıyoruz. Yani kuvvet arttığında frekans artıyor arkadaşlar. Yani daha ince ses, frekansı daha yüksek ses demektir. Peki telin kalınlığı, biliyorsunuz bazı teller kalın, bazıları ince oluyordu. Kalın teller daha kalın ses, inceler daha ince ses meydana getiriyordu. Dolayısıyla ince olanın frekansı daha yüksek olacak arkadaşlar. Ya da kalın olan daha pes ses meydana getirecek. Yani frekansı daha düşük olacak arkadaşlar kalın telde. Bir de arkadaşlar elimizi bu şekilde perdede aşağı yukarı doğru hareket ettirerek titreşen kısmın boyunu değiştiriyoruz arkadaşlar. Şöyle bir hatırlayalım. Elimizi biraz daha aşağı götürdük. Şuralara falan geldi elimiz. Daha kısa boylu bir tel kaldı ve biz bunu elimizi o tele vurduğumuzda daha ince ses çıkıyordu. Dolayısıyla arkadaşlar telin boyu kısaldığında çıkan ses de ince oluyor. Yani frekansı artıyor arkadaşlar. Yani boy azaldığında frekans artacak arkadaşlar diyeceğiz. Şu soruya bakalım. Bir tel iki nokta arasında gerilip titreştirildiğinde ses dalgaları oluşuyor. Buna göre başlangıçta niceliklerinden hangileri daha büyük olsaydı diyor arkadaşlar. Ses dalgaları daha ince işitilirdi. Yani frekans ne yaparsak frekans artacak, bunu soruyor arkadaşlar. Telin uzunluğu daha büyük olursa frekans ne oluyordu arkadaşlar? Daha düşük oluyor. Ses daha kalın oluyor arkadaşlar. Telin uzunluğu büyük olmamalı. Tel kısa olmalı. Daha seri olmalı ki hemen gitsin gelsin hızlıca titreşsin. Dolayısıyla uzunluğuyla ters orantılı demiştik. Telin kalınlığıyla da ters orantılı. Yani daha kalın, daha pes, daha frekansı düşük ses çıkartıyor demiştik. Dolayısıyla bunu da almayacağız arkadaşlar. Teli geren kuvvet artarsa frekans artıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunu alacağız. Buna göre cevabımız yalnız 3 Ceyhan seçeneği olacak. Şimdi şu soruya bakalım. Ses dalgaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Titreşen taneciklerin titreşim doğrultusu sesin yayılma doğrultusuna diktir diyor arkadaşlar. Yani titreşim ve yayılma dik miydi? Değildi arkadaşlar. Paraleldi. Cevabımızı A şıkkında bulduk. Hemen işaretleyelim. Ama diğerlerini de okuyalım. Titreşim frekansı arttıkça ses incelir. Evet arkadaşlar, frekans arttığında ses incelir demiştik. Kaynağın genliği artarsa ses şiddeti artar. Zaten genlik şiddet demekti arkadaşlar. Evet, genlik artarsa şiddet artmış olacak. Ses hızı katılarda en büyük, gazlarda en küçüktü arkadaşlar. Bunu biliyoruz. Bunu da işaretleyelim. Kaynaktan uzaklaştığımızda duyduğumuz sesin genliği yani şiddeti azalır. Evet, bu da doğrudur arkadaşlar. Şimdi şu notumuza bakalım. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi şişeler verilmiş. İçinde su var. Şimdi burada A şıkkında arkadaşlar şekildeki özdeş X, Y, Z şişelerine vurulduğunda çıkan seslerin frekansı arasındaki ilişki nasıldır diyor. Arkadaşlar şimdi telde şöyle bir hatırlayalım. Telin boyu fazlaysa kalın ses oluyordu. Teli kısalttığımızda seri oluyordu ve
daha ince ses çıkartabiliyordu. Burada da arkadaşlar vurduğunuzda titreşen kısım yani dolu kısım öyle düşünün. Dolu kısım ne kadar fazlaysa daha tok ses verecek. Ne kadar su azsa arkadaşlar o kadar ince ses verecek. Yani biz vurduğumuzda suyun miktarının az olması gerekiyor arkadaşlar. Buna göre bu şekle vurduğunuzda arkadaşlar Z daha az miktarda suya sahip olduğu için yani titreşen kısım daha az kısa olduğu için arkadaşlar sesi yüksek frekanslı olacak. Dolayısıyla Fz büyüktür, Fy büyüktür, Fx diyeceğiz arkadaşlar. Yani X daha tok bir ses verecek. B'ye baktığımızda şekildeki özdeş X, Y, Z şişelerinin ağız kısmından yatay olarak üflendiğinde şöyle yatay üflemişsinizdir arkadaşlar ses çıkıyor ve bu seste arkadaşlar hava titreşecek. Yani üflediğinizde hava kısmı titreşecek ve dolayısıyla hava kısmı titreşen kısım burada yüksekse, büyükse, uzunsa arkadaşlar kalın ses yapacak. Titreşen kısım yani havanın dolaşabildiği kısım azsa burada arkadaşlar ince ses çıkacak. Dolayısıyla havanın dolaşabildiği kısma bakacağız şimdi. Havanın dolaşabildiği burası. İkinci şişede havanın dolaşabildiği, üçüncü şişede de arkadaşlar havanın dolaşabildiği kısım bu. Dolayısıyla havanın dolaşabildiği yerin dar olması daha seri titreşmesini sağlayacaktır ve daha ince ses çıkartacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar Fx büyüktür, Fy büyüktür, Fz diyeceğiz. Şimdi şu animasyona bakalım arkadaşlar. Bu animasyonda el çırparak hava moleküllerinin nasıl titreştiğini, ses dalgalarının nasıl yayıldığını göstermeye çalışıyor. Bir bakalım. Bu şekilde hava moleküllerinin titreştirip sesin yayıldığını bakın görebiliyoruz arkadaşlar. Ve burada iki sıkışma bölgesi arası lambda olarak gösteriliyor ve denge noktasından olan yükseklikte arkadaşlar genlik olarak gösteriliyor. Şimdi şu bardaklara bakalım arkadaşlar. Bardaklarda veya herhangi bir cisimde biliyorsunuz ki eğer bir cisim büyükse hantal olur, pek titreşemez. Eğer cisim küçükse daha seri titreşir ve daha ince ses meydana getirir. Burada arkadaşlar bu küçük bardakların yani küçük bardakların büyük bardaklardan daha tiz ve yüksek frekanslı ses meydana getirdiğini biliyoruz ama bir duyalım isterseniz arkadaşlar. Evet. Yani en büyük bardaktan en kalın ses bakın burada frekans değerinde 862 Hz olarak vermiş. Ve en küçük bardağımıza vurduğumuzda 2586 Hz arkadaşlar. Yani frekans bu kadar yükselmiş oluyor. Şimdi de şu soruya bakalım arkadaşlar. Aynı ortamda bulunan özdeş Kl şişelerine şekildeki gibi su konmuştur. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Birinci öncül şişelere plastik bir çekiçle eşit şiddette vurulursa K'dan çıkan ses L'den çıkan sese göre daha ince olur diyor. Arkadaşlar burada su titreşecek demiştik. Suyun titreşim miktarı daha doğrusu su burada az olduğu için daha seri titreşecek ve daha ince ses gelecek arkadaşlar. Yani K'dan çıkan ses L'den daha incedir. Birinci öncül doğrudur arkadaşlar. İkinci öncüle baktığımızda şişelerin üst kısımlarından şişelere eşit şiddette üflenirse L'den çıkan ses K'dan çıkan sesten daha ince olur. Burada arkadaşlar L'nin üst kısmındaki hava titreşecek. Daha doğrusu şişelerin üzerlerinden üflendiğinde buradaki havalar titreşecek demiştik. Ve havanın titreşim miktarı ne kadar azsa ses o kadar ince olacak demiştik. Burada arkadaşlar L'de havaya kalan miktar azdır. Dolayısıyla L'nin sesi daha ince olacaktır arkadaşlar. İkinci öncülümüz de doğrudur. Şişelere plastik bir çekiçle eşit şiddette vurulursa K'dan çıkan ses dalgalarının hızı L'den çıkan dalgaların hızından büyük olur diyor. Arkadaşlar soruda aynı ortamda bulunan dediği için burada hatırlayalım. Ortam biliyorsunuz sesin hızını iletiyordu bir noktadan başka bir noktaya. Dolayısıyla bunlar aynı ortamda bulunuyorlarsa aynı sıcaklıkta, aynı hava ortamında dolayısıyla hızlarının eşit olması gerekir. Bu öncül yanlıştır arkadaşlar. Buna göre cevabımız 1 ve 2 Ceyhan seçeneği olacaktır. Şu soruyla devam edelim. Aynı ortamda yayılan Kl ses dalgaları şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri
doğrudur demiş arkadaşlar. K'nın hızı L'ninkinden büyüktür. Arkadaşlar aynı ortamdalarsa hızları eşittir. Buna göre birinci öncül yanlıştır arkadaşlar. K'nın frekansı L'ninkinden küçüktür demiş. Arkadaşlar burada dikkat ederseniz lambdanın değeri 8 birim mi? Lambda 8 birim. Buraya baktığımızda arkadaşlar şuraya kadar biliyorsunuz bir lambda oluyordu. Lambda 4 birim mi? Lambda 4 birim ve lambda eşittir V bölü F'den. Biliyorsunuz aynı ortamda hız eşittir demiştik. Aynıdır. Lambda burada küçülmüş. Yani frekansı artarsa lambdası küçülmüş olacak. Dolayısıyla burada arkadaşlar yani L dalgasının frekansı daha yüksektir. K'nın frekansı L'ninkinden küçük. Evet bu doğru diyeceğiz arkadaşlar. K'nın şiddeti L'ninkinden küçüktür. Şiddet dediğimizde denge noktasından olan yüksekliğe bakıyorduk arkadaşlar. Yani genliğe, volüme bakıyorduk. Denge noktasından olan yükseklik yani bunun genliği 1 kare. Bunun denge noktasından olan yükseklik 2 kare. Dolayısıyla L'nin şiddeti yani volümü K'nınkinden fazladır arkadaşlar. Dolayısıyla K'nın şiddeti L'ninkinden küçüktür ifadesi de doğrudur. Buna göre cevabımız 2 ve 3 Denizli seçeneği olacak. Şu soruya bakalım arkadaşlar. Aynı ortamda yayılan bazı notaların frekansları şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur demiş arkadaşlar. Mi notasının yüksekliği do'nunkinden büyüktür. Bakıyorum mi'nin 320 Hz'lik bir frekans değeri var. Do'nun 256. Dolayısıyla arkadaşlar mi daha yüksek ses demek arkadaşlar. Mi notasının yüksekliği do'nunkinden büyüktür. Evet bu doğrudur. Si notasının şiddeti mi'ninkinden büyüktür. Arkadaşlar burada şiddetle ilgili herhangi bir şey verilmemiş. Bana da kesinlik soruyor. Şiddetle ilgili bir şey bilmediğim için arkadaşlar bunu çiziyorum. Si notasının dalga boyu mi'ninkinden büyüktür. Arkadaşlar frekans büyüdüğünde lambdası küçülüyordu. Dolayısıyla si notasının dalga boyu mi'ninkinden büyük değil, mi'ninkinden küçük olacak arkadaşlar. Bu da gitti. Buna göre cevabımız yalnız bir Adana seçeneği olacak. Şu soruya bakalım. Hava ortamında yayılan bir ses dalgasının frekansı F, hızı V, dalga boyu lambdadır. Buna göre aynı ortamda yayılan 2F frekanslı sesin hızı dalga boyu nedir diyor. Arkadaşlar frekansı 2 katına çıkarttığımı söylüyor. Lambda eşittir V bölü F'ye göre. Aynı ortamdaysam arkadaşlar hızı sabit olacak demiştik. Frekansı 2 katına çıkarıldığında lambdası yarıya inecek. Dolayısıyla lambdası yarıya inmiş olan ve hızı aynı olan cevabımız Bursa seçeneği olacak arkadaşlar. Şu soruya bakalım. Ses dalgası ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Frekansı düşük olan seslere ince ses denir. Hayır. Frekansı yüksek olan seslere ince ses denir. Bu gitti. Ses dalgaları boyuna titreşen dalgalardır. Evet boyuna dalgalardır arkadaşlar. Ses dalgaları boşlukta yayılmaz. Dolayısıyla 3. öncülümüz yanlıştır. Buna göre cevabımız yalnız 2 Adana seçeneği olacaktır. 2014 YGS sorusu var arkadaşlar karşımızda. Aynı ortamda yayılan KL ses dalgalarının gösterimi şekildeki gibidir demiş. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. L dalgasının şiddeti K dalgasının şiddetinden daha büyüktür. Bölmeler eşit aralıklı mıymış? Evet bölmeler eşit aralıklı. L dalgasının şiddeti K dalgasının şiddetinden büyüktür. Hayır. Şiddet denge noktasından olan yükselmeydi arkadaşlar. Bunların dikkat ederseniz birer karelik şiddetleri var. Dolayısıyla birinci öncül yanlış yani şiddetleri eşit. L dalgası K'ya göre daha ince yani tizdir. Evet lambdası küçülmüşse arkadaşlar bu daha tiz bir ses frekansı daha yüksek bir ses demektir. Dolayısıyla bu doğru. L dalgasının yayılma hızı K dalgasının yayılma hızından büyüktür diyor. Aynı ortamda yayıldıklarına göre hızları eşittir arkadaşlar. Buna göre cevabımız yalnız 2 Bursa seçeneği olacaktır. Şimdi sesin tanısı diyelim arkadaşlar. Aynı frekanstaki müziğin, sesin farklı müzik aletleriyle çalındığında ayırmamızı sağlayan sesin özelliğine arkadaşlar tını denir. Tını yani sesin rengi arkadaşlar diyebiliriz. Yani mesela aynı şarkı çalınsa da aynı notalara basılsa da biz bunu anlayabiliyoruz. İşte bir keman mı olduğunu, bir kemençe mi olduğunu ya da bir piyano mu olduğunu arkadaşlar hiç bakmadan anlayabiliyoruz. Bu müzik aletinin büyüklüğüne, yapısına, şekline göre arkadaşlar sesin tınısı, rengi değişiyor. Yani müzik aletinin cinsi değiştiğinde
sesin tınısı da değişmiş oluyor. Şu soruya bakalım. Radyoda müzik dinleyen biri orkestrada bağlama, kemençe ve kanun gibi aletler olduğunu söylüyor. Buna göre dinleyicinin bu sonuca ulaşmasının nedeni sesin verilen özelliklerinden hangileri ile ilgilidir? Yükseklik arkadaşlar frekans demek, yani şarkı içerisinde farklı frekanslar aynı müzik aletiyle çalınabiliyor. Dolayısıyla bu bizim onu ayırmamızı sağlamıyor. Neydi arkadaşlar? Tabii ki tını diyeceğiz. Şiddetle de alakası yoktur. Buna göre arkadaşlar cevabımız yalnız 2 Bursa seçeneği olacak. Şimdi son başlığımıza bakalım arkadaşlar. Son başlığımız yani rezonans. Rezonans ne demek arkadaşlar? Şöyle başlayalım. Titreşen her bir cismin bir frekansı var arkadaşlar. Buna doğal frekans deniyor. Her binanın, her köprünün, her müzik aletinin arkadaşlar bir doğal frekansı var. Burada gördüğünüz gibi salıncağın da arkadaşlar bir doğal frekansı var. Ve biz bir kişiyi mesela ittirdiğimizde ne yapıyor arkadaşlar? Birkaç kere sallanıyor ve en sonunda ne yapıyor? Duruyor. Yani bütün titreşimler sönümlüdür arkadaşlar. Yani sürtünme kuvvetinden dolayı bir süre sonra ne yapacaktır? Yavaşlayıp duracak arkadaşlar. Peki biz bu salıncağı sallarken ne yaparız? Tekrar geri gelmesini bekler ve o şekilde iteriz, değil mi? Yani geri gelir ve o şekilde iteriz. Tekrar geri gelmesini bekler ve o şekilde iteriz. Bu şekilde geri gelmesini bekleyerek, yani onun doğal frekansını tamamlamasını ya da onun periyodunu tamamlamasını bekleyerek ittiğimizde arkadaşlar daha ileriye gitmesini sağlamış oluruz. Yani daha geniş, daha büyük bir genlikle titreşir. Yani salıncak daha uzak mesafelerde gider gelir. Yoksa biz onun titreşimini beklemeden hemen atılıp geri gelmeden atılıp ittirmeye çalışırsak bize çarpar ve durur. En geri noktaya gelip ittirirsek arkadaşlar daha ileri noktaya gitmesini ve daha uzak noktalarda salınma yapmasını sağlamış oluruz. Yani biz onun doğal frekansını bekleyip ona göre ittiriyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla burada kilit nokta şu, yani titreşen cismin doğal frekansında bir kuvvet uygulayarak titreştirme. Ve bu titreştirme sonucunda da arkadaşlar maksimum genlikle titreşme meydana geliyor. Yani en uzak noktalara gidiyor. Yani salıncakta sallanan kişinin en uzak noktaya gitmesini istiyorsanız onun salıncağın doğal frekansında bir kuvvet uygulamanız gerekiyor. Tabi başka cisimler için de böyle, bir köprü için de arkadaşlar. Mesela bir köprü düşündüğünüzde bu köprüden askerlerin uygun adımda yürümesi istenmez. Eğer askerlerin ayaklarını yere vurma frekansıyla köprünün doğal frekansı eşitlenirse burada arkadaşlar köprünün yıkılmasına neden olabiliyor. Yani rezonans dediğimiz olay köprünün frekansıyla bizim ittirme frekansımız eşitlendiği anda arkadaşlar köprü maksimum genlikte titreşmeye başlıyor ve köprü yıkılabiliyor arkadaşlar. Şu soruya bakalım arkadaşlar. Yukarıdaki yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur diyor arkadaşlar. Bir, titreşim hareketi yapan bir cisme titreşim hareketi ile zıt yönde zorla titreşim yaptırılırsa cismin titreşim genliği artar. Arkadaşlar zıt yönde değil, gittiği yönde bir kuvvet uygulamamız gerekir. Bu durumda genlik artacaktır. Dolayısıyla burada zıt yönde değil, aynı yönde olacak arkadaşlar. Yani aynı gittiği yönde ittirmem gerekir. Titreşim hareketi yapan bir cisme titreşim hareketiyle aynı yönde ve doğal frekansına eşit frekansta ittirme, zorla titreşim yaptırılırsa cisim rezonansa girer ve genliği artar arkadaşlar. Bu doğrudur. Üçüncü öncüle bakalım. Bir cismin zorla titreşim yaptığı frekans doğal frekansıdır diyor. Arkadaşlar bir cismin ittirdiğimiz mesela her kuvvet değerinde salıncak titreşmez. Onun gidip gelme süresini bizim beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Yani onun doğal frekansında zorlama yapmalı ve kuvvet uygulamalıyız. Dolayısıyla zorlama yaptığımız onun doğal frekansına eşit değil. Bizim onun doğal frekansında zorlama kuvveti oluşturmamız gerekir. Dolayısıyla bu üçüncü öncül arkadaşlar yanlış. Buna göre cevabımız yalnız 2 Bursa seçeneği olacaktır. Arkadaşlar buradaki resimdeki çocuğu ben YouTube'da buldum. Rezonansla ilgili araştırma yapıyordum. Buradaki çocuğu sizin de seyretmenizi istiyorum arkadaşlar. Linki açıklamalar kısmına koyacağım.
Şimdi çocuk kendi sesini öncelikle bardağın sesini dinliyor tabii ki. Bardağın sesini kendi sesini ile eşleştirmesi gerekiyor. Yani bardağın bir doğal frekansı var arkadaşlar. Doğal bu ses frekansını kendi sesini bardağın frekansına eşitlediğinde bardak bu şekilde daha yüksek genliklerde titreşmeye başlıyor ve bardak kırılıyor arkadaşlar. Bunu görmenizi istiyorum arkadaşlar. Muhakkak seyredin bence. Şimdi arkadaşlar rezonansla ilgili bir ikinci tanım var arkadaşlar. Eğer bir yan yana iki özdeş diyapozon konulduğunda diyapozonlardan bir tanesine vurduğumuzda biliyorsunuz ses frekansı üretecek. Ürettiği bu ses frekansı öbürünü de titreştiriyor arkadaşlar. Burada vurulmayanın da titreşmesi yani ses moleküllerinin havada yayılarak birinci diyapozondan çıkan ses moleküllerinin havada yayılarak İkinci diyapozonun da titreştirmesi olayına arkadaşlar rezonans deniyor. Tabi buradaki diyapozonlarımızın özdeş olması gerekiyor. Aksi halde bir titreşim meydana gelmez. Yani bunun birincisinin frekansıyla ikincisinin frekansı eşit olacak ki ikincisini titreştirmiş olsun arkadaşlar. Arkadaşlar YouTube'dan bakmanızı istediğim bir video daha var. 1940 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde yapılmış olan bir asma köprü var arkadaşlar. Bu köprü rüzgarın köprüyü rezonansla yani köprünün doğal frekansında itmesi ve yıkması ile ilgili arkadaşlar bir video. Bu bir gerçek yaşanmış bir olaydan bahsediyorum arkadaşlar. Yani rezonansın nasıl yıkıcı etkilerinin olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Yani ben size demiştim ya işte askerlerin köprüden geçerken uygun adımda yürütülmemesi gerekir. Eğer uygun adımda yürütülürse burada rezonansla köprünün yıkılmasına neden olunabilir arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde ses dalgalarını bitirmiş olduk. Deprem dalgalarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.